Seitei Savaşı'nın hem kurtarıcısı hem de laneti olan kılıç. Magatsumi, namı diğer Shinuchi. Magatsumi daha yaygın olarak Shinuchi adıyla bilinir ve seride ortaya çıkarılan 3. büyülü kılıçtır. Dövülen 6. kılıçtır ve Ishaku tarafından çalınan 6 kılıçtan biridir. Seitei Savaşı sırasında usta kılıç ustası tarafından kullanılmıştır. Magatsumi'nin orijinal 6 büyülü kılıcın en zorlusu olduğu söylenir. Savaş alanına girdiğinde Japonlar adalılara karşı gidişatı tersine çevirebilmiş ve hatta adaya ayak basarak adalıları teslim olmaya zorlamıştır. 7 büyülü kılıç arasında 3 ana yeteneğe sahip olmayan tek büyülü kılıçtır ve ömür boyu sözleşmesini geçersiz kılma yeteneğine sahip tek büyülü kılıçtır. Magatsumi ruh enerjisini çiçek tarlaları ve çeşitli boyutlarda kelebekler şeklinde tezahür ettirir. Çiçek tarlalarının yumurtlaması için Magatsumi önce bıçaktan siyah bir sıvı salgılar ve bu sıvı yere damlayarak onu karartır. Kararmış zeminde çiçekler oluşur. Bir kişi çiçek tarlasıyla temas ederse derisinden ve ağzından çiçekler ve dallar çıkmaya başlar ve bu da onu içten dışa öldürür. Hadi gelin şimdi Magatsumi'nin güçlerine daha detaylı bakalım. Örümcek, namı diğer Kumo. Magatsumi 4 örümcek benzeri gözden oluşan 4 grupla çevrili yere örümcek ağı benzeri bir desen çizer. Ağa yakalanan hiçbir varlık hareket edemez ancak Chihiro kendini savunmak için Ente'nin kırmızı Japon balığını çağırabilmiştir. Yusufçuk yani Tonbo. Magatsumi ruh enerjisini yere doğru fırlatmadan önce etrafında birkaç yusufçuk kanadı şekli oluşturur. Böylece karanlık zemini hızla genişletir ve altından çiçekler çağırır. Bu tekniğin bir saldırı hedefiyle temas kurduğunda nasıl bir etkisi olduğu bilinmemektedir. Ancak Magatsumi'nin standart çiçek tarlasına benzer şekilde bu alanla temas eden kişinin vücudundan bitki örtüsü fışkırması muhtemeldir. Bu teknik Hiyuki'nin alev kemiğini kullanarak yaptığı gibi karanlık alanın ilerlediği zemini yok ederek etkisiz hale getirilebilir. 40 ayak yani Mukade. Magatsumi taşıyıcısının etrafında birkaç dairesel yapıdan oluşan 40 ayak benzeri bir yapı çağırır ve ardından dairesel yapıları yüksek hızda ve toprağı temiz bir şekilde kesebilecek bir güçle her yöne fırlatır. Bu tekniği ilk kez kullanan Kiura Sazanami bir parça Magatsumi'yi kınından çıkarıp sertçe kapatmış ve ayrıca küçük bir çiçek tarlası da çağırmıştır. Ancak bu tekniği kullanmak için her zaman bunun gerekli olmadığı anlaşılmaktadır. Lanet yani Kodoku. Usta kılıç ustasının Seitei Savaşı sırasında aklını kaybetmesi ve adalıları yok etmeye kararlı hale gelmesi üzerine geliştirdiği bir uzatma tekniği. Tekniğin kesin ayrıntıları bilinmemekle birlikte Magatsumi'nin ölümcül çiçek tarlalarının devasa bir alana yayılmasına ve hem kelebek hem de 40 ayaklardan oluşan ruh enerjisi yapılarının manzarada dolaşmasına neden olduğu gözlemlenmektedir. Yaklaşık 200.000 kişiyi öldürebilmiştir. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Videoyu beğenip yorumlara banarak bana destek olabilirsin. Kanalıma abone olarak da bana bu yolculukta katılabilirsin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.